Sevgili seyircilerim, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlere şöyle iftar sofrasında fırından yeni çıkmış çıtır çıtır olan güzel bir börek tarifi paylaşacağım sizlerle. Dört tane yufkaya ihtiyacımız var. Sevgili seyircilerim, 3 tane biber, ikisi yeşil, bir tanesi kırmızı biber. Burada 125 gram tereyağı, sevgili seyircilerim 100 gram kadar sucuğumuz var. Bir tutam maydanoz. Sosuna geldiğimizde süt, yağ, yumurta üçlüsüyle hazırlanmış kolay. Üzerine isterseniz çörek otu, susam karışımı olur, güzel de olur. Hemen şimdi önce iç harcını hazırlıyorum. Malzemeleri doğramaya başlıyorum. Sevgili seyircilerim, şu anda iç harcımız hazır hale geldi. Sucuk, kaşar, kırmızı ve yeşil biber, biraz tuzunu koydum, maydanozunu koydum. Hepsini koyduktan sonra seviyorsanız karabiber, kekik, Allah ne verdiyse sevdiğiniz baharatlardan ilave edebilirsiniz. İç harcımızda neler var hemen özetleyeyim. Rendelenmiş kaşar peynir rendeledim içerisine. Yeşil kırmızı biber, maydanoz, güzelce doğradım hepsini. Karıştırıyorum. Yalnız malzemeleri sayarken kaşar mı dedim, tereyağı mı dedim arkadaşlar. Orada bir mübarek günde bir kafam gitti geldi, biliyor musunuz? Oruçluyken olabiliyor sevgili seyirciler. İnsanlık herhalde kan şekeri düşebiliyor. İçindeki tereyağı değil, kaşar peyniri 125 gram rendeledim içerisine. Evet, iç harcımız hazır. Hemen sosa gelelim. Sosta 1 su bardağı soğuk süt, 1 çay bardağı ayçiçek yağı, küçük 100 mililitrelik çay bardağı ile bir tane yumurta kırıyorum buraya. Sevgili seyircilerim, hemen ellerimi suya tutuyorum ve tuz, biraz değirmenden karabiber sosa, özür dilerim ya, elime bakın. Yağı kapmışım bir anda, tuz karabiber deyince karabiber yakalamışım da tuz yerine yağı yakalamışım. Az bir şey şöyle hafiften değirmenden biraz yağ, karabiber çektim. Çok fazla olmasın, mübarek günde hararetinizi artırır. Ondan dolayı söylüyorum. Tüm iç harcı börek için hazırlıklarımız tamam. Sos hazır, iç harç hazır. Şimdi yufkayı, 4 tane yufkam var. Çifter katlı olarak hazırlamak istiyorum böreğimizi. Sevgili seyircilerim, tek kat hazırladığımızda biraz ince düşüyor. Çift çift yaptığımızda tam böyle doyurucu olup güzel bir börek ortaya çıkmış oluyor. Taze yufka alırsanız çok güzel olur sevgili seyircilerim. Bakın, taze olduğu zaman şöyle sevgiyle iniyor tezgahın üzerine. Bazı yufkalar kalın olabiliyor. O zaman tek yufkadan sarabilirsiniz. Ama ince olan yufkalar özellikle 2 kattan yaptığımızda çok güzel oluyor. Şöyle oluyor. Hemen hızlıca arasına hazırlamış olduğumuz sostan bir gezdiriyoruz sevgiyle. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim oruçlarınızı kabul etsin sevgili seyircilerim. İster sahurda ister iftarda ama gün boyu hararet artırır derseniz sucuk, pastırma, tabi onlar hararetinizi çıkarabilir. O zaman peynirli, patatesli harçlar tercih edebilirsiniz. Şöyle hemen getiriyorum. İkinci yufkayı da ortalayalım şurada. Canım benim, 8'e keseceğim. Kıymetli seyircilerim, yine burada hemen hızlıca bakın. Ver sosu aşçım. Böyle güzel sevgiyle hazırlamış olduğumuz sütlü, yumurtalı, yağlı harcımızdan veriyoruz. Ondan sonra kesiyoruz. Güzelce önce bir sosu çekiyor. 8'e kesiyorum. Peynirli harcı, toplamda 16 tane börek çıkıyor vermiş olduğum tariften kıymetli seyircilerim. Kesmeye başlıyorum. Sevgili seyircilerim, 2 kattan sarıyorum. Çok da güzel oldu.
Şimdi hemen size nasıl sarıldığıyla detaylı bilgileri de paylaşayım isterseniz. Şimdi hemen şöyle getiriyorum. Önce şöyle bir malzemeyi kapatıyoruz. Sağ ve sol kulakçıkları kapatıyor. Rulo şeklinde sararken şurayı biraz geriye almak lazım. Çünkü orası soslu yerdir. Altta kalırsa tepsiye değen yerde tepsimizi yapıştırır. Yani böreğimiz tepsiye yapışır. Ondan dolayı yağlı kağıt sarılmış tepsiye aldım. Sevgili seyircilerim, hemen şöyle hızlıca, sarılması da çok kolay, hazırlanışı da çok kolay aynı zamanda. Böyle anında sarılabiliyor. İçi isterseniz böyle bir harç olur, peynirli harç olabilir. Allah ne verdiyse, imkanlarınız neye müsaitse. Şimdi şuraya alayım birinci tepsiyi. Burada 12 tane var. Toplamda 16 tane çıkıyor. Şimdi önemli püf noktası sevgili seyircilerim, önce bir sostan veriyoruz üzerine. Şöyle hazırlamış olduğumuz sostan fırça yardımıyla bir geçiyoruz. Geçtikten hemen sonra üzerine şimdi bir tane yumurta sarısını güzelce yağla birlikte karıştırdım. Sevgili seyircilerim, direkt bu sosla da kalabilir. Problem yok. Ancak şöyle bir şey vardır. Çok renk almaz. Renk almazsa almasın, nokta üstü. Bu sosla kızarması yeterlidir benim için derseniz olabilir. Ama bakın şöyle o sostan sonra yağla karıştırılmış yumurtayı sürüp de üzerine çörek otu, susam verdiğimizde ayrı bir güzel görseli oluşur. İki çeşit de mümkündür. Böyle soslu artı yumurtalı ayrı bir güzel olur. Siz bilirsiniz sevgili seyircilerim. İmkanınız ve durumunuz hangisine müsaitse her ikisi de uygundur. Güzel, şimdi yumurtanın sarısını her yerine güzelce özenle sürdükten sonra sıra geldi çörek otu ve susam bölümüne. Bu ikisi çok güzel yakışıyor sevgili seyircilerim. İftara yarım saat kala kızartmaya başlayın ki böyle fırından sıcak sıcak çıksın ve çıtır çıtır olsun. Rabbim oruçlarınızı kabul eylesin. Sizler için dua ediyorum ve dua bekliyorum sevgili seyircilerim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırının turbofan açık da olabilir, kapalı da olabilir. Sevgiyle fırın yolculuğuna çıkıyor böreklerimiz. Sevgili seyircilerim, böreğimizin fırından çıkma zamanı geldi. Canım, gelir misin sevgiyle? Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun. Böreğimiz pişti. Toplamda 16 tane börek çıktı. Şimdi burada sevgili seyircilerim 12 tanesi tepside. Diğer 4 tanesini de hiç fırının ısısı değişmeden hemen gönderiyorum. Onlar da pişsin. Bayağı bereketli oluyor aynı zamanda. Evet efendim, şimdi böreğimiz fırından çıktı sevgili seyircilerim. Alt bölümlerini de sizlerle paylaşayım. Görüyorsunuz, çıtır çıtır olmuş. Çok fazla yağlı değil, çıtırtısı da olan güzel bir börek sevgili seyircilerim. İçi sucuklu, biberli, kaşarlı güzel. İster pastırmalı yapabilirsiniz, kavurmalı yapabilirsiniz ya da iç malzemede serbestsiniz. Sırf sebzeler de olur, peynir çeşitleri de olur. Allah ne verdiyse. Rabbim oruçlarınızı kabul etsin sevgili seyircilerim. Sizleri çok seviyorum. İnşallah birlikte kanalımız 1 milyona doğru adım adım ilerliyor. Sizlerden bu konuda destek bekliyorum. Allah oruçlarınızı kabul etsin. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, hayırlı iftarlar efendim.